Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Kolsuz bir bluz öreceğiz bu videoda. Kızımın isteği üzerine hazırlanıyor efendim. Çünkü ben kollu kazağını örmüştüm. Çok sevdi. Tarif etti nasıl bir bluz istediğini. Ben de elimden geldiğince örmeye çalışıyorum. Örerken de videosunu da çekip buraya bırakmak istedim. Sizlere fikir olması amacıyla. Umarım hoşunuza gider. İpim yine sevgili Bilhayal Hobby'den. Sim ve koton karışık bir ip. Aynı kazakta kullandığım ipi burada da kullanıyorum. 2,75 milim tığ ile. Siz de tığınızı elinize ve ipinize göre tercih edebilirsiniz. İpi yine Bilhayal Hobby'den temin etmeniz de mümkün. Ara ip, kılavuz ip ya da böyle benim gibi tek başına da kullanabileceğiniz şahane ve önerebileceğim bir iptir. Altını çizmek isterim. Ben öreceğim bluzun kol altına kadar olan kısmını hazırladım. Burada görmüş olduğunuz üzere bademlerin içine ördüm gene. 56 tane badem içine hazırladım ve bu 56 bademin 28'ini öne, 28'ini arkaya olmak üzere ayırdım. Artık ayırdığım kısımdan itibaren öne arkayı ayrı öreceğim ve kol evini oluşturacağım. Ama tabii bu modeli nasıl kurduğumu da size birazdan göstereceğim. Ben bu kafeslerin içine bu 5 ve 3'lü grupları, ki birazdan modeli kurduğumda ne demek istediğimi anlayacaksınız, 19 sıra halinde ördüm. Biraz kısa bir crop bluz istedi kendisi. Santim olarak 26 santim, 19 sıraya 26 santime denk gelmekte. Üstüne ise 20 santim gibi öreceğim. Yani 15 sıra kadar da üst kısmını öreceğim ama ondan önce şu modeli nasıl kurduğumu size dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. 56 badem içine çalıştığımı söylemiştim. Ben şimdi size burada farklı bir iple minik bir parçada göstereceğim. 10 badem içine çalışalım istedim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Pardon, burada 5 zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. Ve hemen bu ilk örmüş olduğum bademin içine batıp 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. Şu iki bademin olduğu boşluğa batıp 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere doladım. Boşluğa battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere doladım. 3 kere de çıktım. Her seferinde bir önceki 3, 4, 5. Bir önceki bademin içine 2 kere dolayıp batıyorum. Ve 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bunu 10 taneye tamamlayıp geleyim. 10 taneyi tamamladığımda şöyle bir tığımdan çıkıyorum. Bakın. Tersini şöyle çevirip zincirli kısımlarımı yukarıda, bademli kısımlarımı aşağıda bırakıyorum. Ve hemen bakın şuradaki, yine bakın zincirli kısımlarım yukarıdayken altı buldum. Şöyle tuttum, çeviriyorum. Şuradan batıp bu ilmeğimi bu tarafa alıyorum ve iki kısmı birbirine bağlayacağım. Bakın şu şekilde. Zincirlerim hep yukarıda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ki dönmesin. Bakın zincirlerim yukarıda. Kilitledikten sonra şöyle hemen başlıyorum modelimi kurmaya. İlk olarak şuradaki zincirin şuradan ilk zincirine batıyorum. Bir kere kaydırdım. Şu zinciri yukarıya alalım. Yine batıyorum. Kaydırarak aldım. Üçüncüye geldiğimde de kaydırarak geldim ve bir zincir çekip yalancı trabzanımla yükseliyorum. Etrafında döndürüp hemen aynı boşluğun içine batıyorum ve
Şöyle arkasından dolandırıp sahte trabzanımı ördüm. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı ördüm. Daha sonra hemen yandaki zincire geliyorum ve 1 2 3.'yü sayıyorum. Bu defa bu zincirin içine 5 tane ikili trabzan örüyorum. Modelim böyle devam edecek. Bir beşli grup, bir üçlü grup, bir beşli grup, bir üçlü grup mantığıyla öreceğim. Şimdi sırada 5 tane ikili trabzan var. Hemen bir yanındakine atlıyorum. Bu arada zincirler hep yukarıda. 1 2 3'ü saydım. Sırada 3 tane ikili trabzanım var. Şöyle bluzun üstünde de size göstereyim hemen. Bakın. 3 5 3 5 hep öyle devam ediyor. Sırada 5 var. 1 2 3'ü buldum. Battım. 3. zincirime 5 taneyi dolduruyorum içine. Bir sonraki zincirdeyim gene. 1 2 3 battım. Üçlü grupta sıra. Şimdi başladığım noktaya kadar da aynı mantıkla devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Son boşluğa geldiğimde sırada 5 tane olan kısımdayım. Hemen yine 3. zincirin içine batıyorum ve 5 tane ikili trabzanımı bu zincirimin içine dolduruyorum. Ve ilk başladığım üçlü grubun tepesine kaydırarak geleceğim. Geldikten sonra ise hemen 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 2 grubun arasına batıp bir sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 grubun arasına batıyorum, bir sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 grubun arasına battım. Yani bir üst sıra için aslında öreceğim grupların zeminini hazırlıyorum şu anda. Sonuna kadar 5 tane zinciri çekip başladığımız noktaya kadar örelim. Son 5'li zincirimi de ördükten sonra buradaki ilk örmüş olduğum başladığım yerin dibinde bir sık iğnemi yine batarak örüp bu zincirin de içine batıyorum ve 3. zincire kadar kaydırarak ilerleyeceğim. 1 2 3. 3. zincire geldiğimde artık aşağıda ne yapmışsam tam tersini yapacağım. 3'ün üstüne 5. Hemen yalancı trabzanla yükseldim ilk olarak. 1 2 3 4 ve 5. Altta 5'in üstüne 3. 1 2 3'ü saydım, geldim. Şimdi burada 3'ün üstüne ise 5. Beşli grup. Burada 5, üstüne 3. Üç üstüne 5. Sonuna kadar da bu mantıkla devam edelim. Altta 5'in üstüne de 3 yaparak bu sırayı da tamamladım. İlk yaptığım buradaki trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum ve yine zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Bir üst sıra için yuvaları hazırlamaya. İşte bu mantıkla da bütün parçayı öreceğim.
şöyle göstermek isterim ki size hemen buraya geldiğimizde artık döndük. Bu zincire geldiğimizde şimdi altta ne var? 5. 5'in üstüne 3. Burada ne var? 3. 3'ün üstüne 5 mantığında bütün parçayı devam ettiriyoruz. Ben bunu 36-40 beden için örerken kullandığım iple 56 badem içine yapmam yeterli oldu. Dediğim gibi crop öreceğim için de uzunluğunu da aşağı yukarı işte 25 santim gibi düşünebilirsiniz. Siz daha uzun, daha geniş 56 yerine mesela 55, 50 çift yapalım ki önü arkaya ayırırken rahat kullanalım. 58, 60, 62 ya da daha küçük yapacaksanız ona göre azaltabilirsiniz. Sonrasında ise kol altına kadar geldiğiniz yerin yeterli olduğunu düşünüyorsanız, benim gibi atıyorum 56 yapmışsanız 28'ini öne 28'ini arkaya ayırıp şu şekilde buradan itibaren önü ve arkayı ayrı öreceğiz. Ön ve arkayı eşit öreceğim, birebir aynı öreceğim için de önce bir tarafının örümünü tamamlayayım, diğer tarafını da onun üzerinden size göstererek anlatmaya çalışayım. 56 bademin 28'in öne 28'ini arkaya ayırmıştık biliyorsunuz şu koltuk altından. Bu 28 ayırdıktan sonra ön ve arkayı eşit olarak öreceğim. Bir tarafını tamamlayıp geldim, diğer tarafını ise beraberce öreceğiz. İlk olarak 1, 2, 3, 4, 5 tane grup ve kafesli sıramı hiç herhangi bir işlem yapmaksızın örüyorum. Daha sonra üstüne geçtiğimde artık yanlardan kesme yaparak şu oyuntuyu ve şu boğazı oturttuğum kısmı oluşturmaya başlıyorum. Hemen bunun için şöyle arkasını örmediğim tarafı çeviriyorum. Ancak buna şuradan başlayacağım örmeye. Yani zincirli kısmını örmediğim için tersten zinciri, düzden gruplarımı örüyor olmam lazım. Zincirlerimi aynı göstermiş olduğum mantıkla 5 zincir gibi başlıyoruz. Hemen ilmeğimi çıkartayım. Şöyle bakın. Bu ön tarafı ördüğüm yerin tam aynı noktasına tekrar batıyorum zincirimi oluşturmak için. Tersten unutmayınız lütfen. Onun dibine battım. Bir zincir çektik, pardon, bir sık iğne ördükten sonra 5 tane zincirimi çekiyorum. Daha sonra gruplarımın arasına sık iğnelerle sabitliyorum zincirlerimi. 4 5 bir sık iğne, 1 2 3 4 5 araya bir sık iğne, 1 2 3 4 5 araya bir sık iğne, sonuna kadar böyle devam edelim. Sona geldiğimde şimdi son 5 tane zincirimizi de çekelim. Daha sonra hemen öbür tarafını, yani ön yüzünü, kafesleri ördüğüm kısmı başlayacağız. Bir zincir çektim, döndürdüm. Burada zincirlerin içine kaydırma yaparak devam ediyorum. Tam olarak nereye yapıyorum? Her bir zincirden kaydırıyorum. Şimdi bakın 1 2 ve 3. Üçüncüye geldim. Daha sonra burada bir zincir çekip yükselip yalancı trabzanımı örüyorum ilk trabzan olarak ve hemen alttaki gruba bakıyorum. Alttaki grubum beşli olduğu için ben bunun içine 3 tane yapacağım. Çünkü 1 5 1 3 diye devam ediyoruz ya yukarıya doğru. Şimdi bu 3. 1 2 3'ü atladım. 1 2 3'üncünün içindeyim, daha doğrusu geldim. Burada da 5 tane zincir. Alta bakıyorum. 3. Burada 5 tane ikili trabzan. Dört ve 5. Şimdi yine alta baktım. 5 1 2 üçüncünün içine batıyorum ve 3'te sıra alttaki trabzana takip ediyoruz.
Şimdi ben bu şekilde bakınız döneceğim. Üste tabii ne yapacağım? Buraya kadar, sonuna kadar geleceğim. Şöyle bulayım sonunda. Buraya kadar geleceğim. Daha sonra hemen üste dönüp yine zincirlerimi çekip buraya kadar bir üst sırayı kuracağım. Yani şurada göstereyim size ve kaç sıra ilerleyeceğimizi de ben kendi adıma kaç sıra ilerleyeceğimi de size söyleyeyim. Siz de kendi ölçünüze göre, istediğiniz genişliğe göre bu sayıları değiştirebilirsiniz elbette. Şimdi bakın. Şuradan başladığım noktadan 1, 2, 3, 4, 5 sıra, 5 grup, hani trabzanlı grupların olduğu sıra kadar aynı gösterdiğim mantıkla örelim. 5. sıradan itibaren ise yukarıya doğru, bakın yukarıya doğru kaç sırayı 2 şuradan sayalım bir dakika. Şimdi burası 5 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sırayı da eksiltme yaparak, daha doğrusu 9. 8. sıraya kadar eksilteceğiz. Daha sonra da düz öreceğiz. O kısma geldiğimde de şu boyun için ayırdığım kısmı göstereceğim sizlere. Öyleyse devam edelim. Ben 5 sıra, siz bu kısmı genişletmek ya da daha inceltmek isterseniz de sayılarıyla çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Beş sıra dediğim gibi herhangi bir işlem yapmadan ördüm. Şimdi şurada da göstereyim önden de, bakın hemen şu ayırdığım yer 1 2 3 4 5. Ön tarafta yapmış ördüğüm kısımda da şöyle gösterirsem belki daha iyi anlaşılacak. Şimdi burada da 5 sıra ördükten sonra 5.'yi ayırdım ve oradan itibaren yukarıya doğru kesmeyi yaptım. Hangi sıraya kadar kesme yaptım? Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra kesme yaptıktan sonra diğer sıralardaki yapacağım işlemleri de size göstereceğim. Şu kısım benim 7 sıra olacak. Tam olarak oradayız şimdi diğer tarafta. 5 sırayı ördüm. Zincirle 5 zincirimi çekip tutturdum buraya sık iğne ile. Şimdi hemen burada da bir zincir çekip dönüyorum. Ve yine dibinden zincirlerin içine batarak kaydırma yöntemiyle ortasına geliyorum. Artık bundan sonra 7 sıra boyunca kesme yapacağım noktada, bakın burada bir 3 bir 5 3 5 sırayla gidiyordu ya, kesme yapacağım her yerde 3 trabzanı badem olarak öreceğim. Bakınız şimdi ortaya geldim. İlk trabzanımı şöyle sahte olarak örüyorum. Hemen dibine battım. Bir kere ördüm. Bakın 2 ilmeğimi tığımda tuttum. Hemen yanına bir tane daha tığımda biriktiriyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha. Bakın 3, yani 4 ilmeğim var. Normalde burası 6 3 olduğu için burayı 5 yapmam gerekiyordu ama kesme yapacağım yerlerde hep baştakini 3 ile topluyorum. Ve hemen buradaki zincirin ortasına gelip alttaki neymiş? 5, sırada 3 var. Şimdi bundan sonra alttakine göre devam ediyorum. Sonuna kadar aynı mantıkla örelim. Alt 3, o zaman burada 5. Sonuna kadar devam edelim. Orada da nasıl kesme yaparak yukarı çıkacağımı göstermek isterim. Bu sıranın sonuna geldiğimde şimdi burada da tam orta 3. zinciri bulup bakın 1 tığımda tuttum. Yine üçlü bademimi örüyorum. 2 3 ve 4 ilmeği birden örüp 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Daha sonra hemen döndürüp buradaki, bakın bu artık kesme yaptığım yerle bunun arasındaki yerle değil, buradaki kısma batıp
5 zincirimi kilitliyorum diyeyim. Sık iğnemi örüyorum. Sonra aynen devam ediyorum. 3, 4, 5. Bu kısımda 5 zincirimi çekeceğim. Ortalarına sık iğnemi öreceğim. Farklı bir şey yok. Sonuna doğru geldiğimizde yeniden göstereyim yukarı nasıl çıkacağız. Çünkü yine kesme yapacağız. Bu bizim ilk sıramızdı. İkinci sırada da yani 7. sıraya kadar bu işlemi tekrar ettireceğim. Zincir çekerek sonuna kadar geldiğimde bakın burada bademle kesme yaptığım yer var ya, o bademin tepesine batarak bu defa sık iğnemi örüyorum ve bir zincir çekip yine döndürüyorum ve orta yere kadar yine kaydırma yöntemiyle 3. zincire kadar ilerliyorum. 2 ve 3. Buraya geldiğimde yine üçlü bademimi öreceğim. Çünkü başlar ve sonlar hep 3 ile bitecek. Bir zincir çektim. Yükseldim. Sahte trabzanımı örüyorum. Çünkü ilk olarak bademe burada başlarken tığımda tuttum. Yanına bir kere daha battım. Şöyle dibine batayım. Bir kere çıktım. Aynı yere bir daha batıyorum dibine. Ve üçünü bir örerek yine burada üçlü bademle bir kesme yaptım. Bu defa buraya geliyorum. Üçüncüyü buldum. Alttaki 5 trabzan olduğu için burada 3 trabzanımı örüyorum. Sonuna kadar da aynı mantıkla ilerleyeceğim. Bir kere daha birlikte yukarıya çıkalım, kesme yapıp daha sonrası diğer sıraları, yani benim gibi 7 sıra yapacaksanız şayet 7 sırada tamamladıktan sonra üstünü bitirelim. Bu sıranın da sonuna geldiğimde bakın şu bademden gelen zincir böyle bu şekilde duruyor. Bunun da ortasını bulup tam olarak 3. zincire hemen üçlü bademimi örüyorum. Yani bir sonda bir başta hep bademle tamamlıyorum 7 sıra boyunca. Şimdi bir üstte de yine birlikte çıkalım. Bundan sonrası artık mantık hep aynı. Bademimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Arkasını döndürdüm. Burası değil bakın. Buraya, hemen buraya batıyorum. Sonuna kadar da aynı işlemi tekrarlıyorum. 7 sıra bu şekilde ördükten sonra devamını görelim. 7 sıra şu şekilde keserek geldim artık. Bunun zincirinde herhangi bir işlem yapmıyorum. Kesme işlemim bittikten sonra da 7 sıranın üstüne de yine zincirimi çektim. Yine burada bakın bu boşluğu atlayıp bu boşluğa geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya geldim. Şimdi zincirli kafesleri, yuvaları hazırlayalım. Üstüne nasıl bir işlem yapacağımı göstereceğim. Burası tam olarak 24-25 santim olarak kaldı. 25 santim de benim için boyuna ayırdığım yere ideal. Zincirlerin sonuna geldiğimde burada da yine örmüş olduğum bademin tepesine batıp bir sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekip hemen döndürüyorum parçayı. Zincirlerin içine yine ortaya gelene kadar kaydırma yöntemiyle batıp 3. zincire geliyorum. Şimdi buradan sonra artık badem örmeyi bıraktım. 2 sıra dümdüz öreceğim. Yani bakın ördüğüm yer tam olarak şurası. 2 sıra. Şimdi şuraya kadar bademli sıraydı. Eksilttim. 1-2 sıra dümdüz normal bildiğimiz mantıkla öreceğim. O da nasıldı? Hemen 3. zincire gelmiştim. Yalancı trabzanımı örüyorum. Alttaki üçlü grup var. Ben buraya beşli çalışacağım.
4, 5. Hemen yandakine geldim. Altta 5'li var. Buraya 3'lü çalışacağım. Bu mantıkla bildiğimiz normal bluzun genelinde uyguladığımız tekniği 2 sıra daha eksiltmeden devam edelim. Sonuna kadar şimdi geleceğim. Buraya geldiğimde hemen bunun içine batıp, mesela bunun altında 5 var. 3'lü öreceğim buraya, normal artık. Sonra döndürüp zincirden kafeslerimi hazırlayıp bir sıra daha öreceğim. En son işlemi de onun üstüne uygulayacağız. Kesme işleminden sonra 2 sırayı daha tamamladım. Son zincirli kafes sırasını yaptım. Artık son sıradayız ve arkayla birleşme aşamasına geldik. Ama eğer bu benim ilk yapmış olduğum taraf, yani burayı örüyor olsaydım ne yapacaktım? Şimdi tam olarak şu kafeslerin, şu zincirlerin olduğu yerdeyim. Hemen ilk boşluğa 5 tane trabzanımı yapacaktım. Başlarken ve biterken alttakinin ne olduğu umursamaksızın 5 ile başlayıp bitiriyorum. Bakın burada alt 3, yukarıyı 5 yapmışım ama burada alt 5 olduğu halde 5. Çünkü üstü 5 ile bitiriyorum. Sonrasında 5 tane trabzanımı örüp burada kafesin, zincirlerin içine trabzan yerine sık iğne uyguluyorum. Boyuna bir rahatlık vermek amacıyla. İlk bu işlemi yapıp bırakacaktım. Şimdi birleştirme yaparken ilk beşli trabzanlarda arkayla birleşiyor da olacağız. Şimdi burada zinciri çektim. Bir de zincir çekip tekrar dönüyorum. Ve ortaya gelene kadar kaydırıyorum. Tam ortaya geldiğimde şöyle ilk yalancı trabzanımı örüp 5 tane trabzanın altta bakın ne olduğunu umursamaksızın yapıyorum. Yalancı trabzanımı ördüm. Tığdan çıkıyorum. Hemen arkada buradaki 5'li trabzanın, arkada örmüş olduğum bu 5 tane trabzanın ilkinin tepesine batıyorum. Ve bu ilmeğimi onun içinden geçireceğim. Daha sonra hemen aynı boşluğun içine bir tane daha batıp, pardon, şu boşluğun ikinci trabzanımı ördüm. Bu defa da arkadaki beşli grubun ikinci trabzanını buluyorum. İçinden geçiriyorum. Ve buraya üçüncüyü örüyorum. Üçüncüde de ördükten sonra da çıktım tığdan. Bu defa üçüncüyü bulup arkasından battım, ilmeğimi geçiriyorum içinden. Sıra 4'te. Tığdan çıktım. Dördüncüyü de buldum. İlmeğimi içinden hemen geçiriyorum. Ve 5. son trabzan. Tığdan çıktım ve 5. son trabzanı da burada bulup batıp içinden çıkarttım. Sonrasında ise tığın üstüne hiç ip almadan, şimdi burada mesela alttaki trabzanım ne? 5 tane trabzanım var. Burada hemen yine üçüncüyü buluyorum. İçine 3 tane sık iğne örüyorum artık. 1, 2 ve 3. Buraya geldim. Altta 3 tane var. Burada da 1, 2, üçüncüyü buluyorum. 5 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada karşıyla birleşmeyi bıraktım artık. Çünkü bu benim boynumun, başımın geçeceği nokta tam olarak. Şöyle göstermek de isterim size burası. Şimdi sırada ne var? Altta 5 olduğuna göre 1, 2, 3'ü saydım. Buraya 3 tane sık iğne.
Son kısma kadar aynı mantıkla ilerliyorum. Trabzan yerine sık iğne uygulayarak. Burada 3 var. Sırada 5 tane sık iğne. Şöyle de göstereyim. 5 trabzan, 3 sık iğne, 3 trabzan, 5 sık iğne. 5 trabzan, 3 sık iğne. Şu anda 5'teyim. 2 3 Ay, üstüne ip aldım. Almayacağız. 4 ve 5. Tekrardan 5 trabzan olduğuna göre 1 2 3 saydım. 3 tane de sık iğne. 1 sonuna kadar aynı mantıkla geldiğimde artık bu sonuncu zincire de trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlk trabzanımı örüp hemen tığdan çıkıyorum ve arkadaki 5 trabzan ördüğüm tam olarak şu kısımda buradan batıyorum. 5.'ye başa doğru birleşeceğiz. Şimdi sıra ikincide. Tığdan çıktım. İkinciye batıyorum. Üçüncü, dördüncü, ve beşinci. Son trabzana batıp hemen güzelce de ipimi kitleyip kesiyorum ve bluzumuzu böylelikle tamamlamış olduk. Bluzumun omuz kısımlarını, yani daha doğrusu şöyle minicik askılarını tutturduktan sonra şöyle bir tarafın kol çevresinin etrafını da yarım trabzanlarla toparladım. Şimdi o toparlamayı nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Hemen şöyle kadrajı yakınlaştıralım. İlmeğimi çıkartıyorum ama ilk olarak şu kol altını önüme alıyorum. Burada başlıyorum toparlama yapmaya. Dediğim gibi yarım trabzanlarla. Şöyle ilkini 2 sıra olarak öreceğim. Şimdi ilk sıramıza başlıyorum. Bunun için de ilk olarak bakın şurada 2 tane açıklık var. Gördüğünüz gibi ilk olarak burada bir toparlama yapacağım. Şuraya battım. İlk yarım trabzanımı ördüm. Yarım trabzan dediğim yani çakma sık iğne, hepsini bir kere de çıkıyorum. Sonra tekrardan aynı noktaya battım. Şimdi doğrudan şuradaki trabzanın boşluğuna geliyorum. Oraya da batıp 2 kere de orada çıkıyorum. Şu kol altında yapmış olduğum işlem gibi. Bluzun bu omuzdaki tutturmasını yaptıktan sonra bir tarafın etrafını görmüş olduğunuz gibi 2 sıra yarım trabzanlarla dolaştım şöyle tam tur. Nasıl bir toparlama yaptım şimdi sizlere de göstereceğim. Şu kol altındaki açıklığı da kapatarak ilerleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle ki ilk olarak ilmeğimi çıkarttım. Yarım trabzan yani çakma sık iğneleri kullanıyorum. Kol altını önüme aldım. İlk olarak bakın şöyle başlıyorum. Şuradaki, bir de tabii bunu göz kararıyla da yapmanızda fayda var toparlamayı yaparken. Nasıl bir ihtiyaç hasıl olduğunu daha net görüyorsunuz. Tığın üstüne ipimi aldım. Boşluğa battım. Bakın hepsini bir topladım. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Aynı boşluğa bir daha battım. Yine hepsini topladım. Daha sonra şimdi şurada düzgün bir toparlama yapmak istediğim için şurasına batıp 2 tane de buraya örüyorum. 1 2. Daha sonra
Yine buraya geliyorum. Trabzanların arasındaki boşluğa 2 tane. Bu boşluğa 2 tane. Bu trabzanların arasındaki boşluğa 2 tane yarım trabzan. Hep bu mantıklı ilerliyorum aslında. Yapacağım işlem sadece bu. 2 boşluğa 2 trabzan arasına. 2 boşluğa 2 trabzan arasına yarım trabzanlar. İlk sırayı bu şekilde başladığım noktaya kadar tamamlayacağım. Hiç farklı yok. Eğer şöyle bir durum var. Çok fazla yayık duruyorsa, daha fazla toparlamanız gerekiyorsa kol ağzını daha da şöyle söyleyeyim, atlamalı bir tur hani toplayarak da örebilirsiniz. Ya da şuradaki boşluklar, aradaki boşluklar hoşunuza gitmiyorsa yarım trabzanların sayısını bir miktar arttırabilirsiniz. Ama bu şekilde benim verdiğim sayılarda eğer aynı ölçülerde düştüyse elimizden bu şekilde çok muntazam ve düzgün. Zaten bakın şurada hemen bitmiş olan kolda göstermem gerekirse çok düzgün duruyor. Başladığım noktaya kadar aynen devam ediyorum. İlk turun sonuna geldiğimde burada bakın ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum ve bir zincir çekip tığımın üstüne ip aldıktan sonra artık sadece arka dişlerine batarak yarım trabzanlarımı örüyorum. Bakın şimdi tığımın üstüne ipimi aldım. Arka dişine batıyorum. Tekrardan tığımın üstüne ipimi aldım. Yine arka. Bu şekilde bütün bir kol ağzını dönüp öreceğim. Başladığım yere kadar. Bu da benim son işlemim olmuş olacak bluzumla ilgili. ...110 gram iple bluzumu bu şekilde tamamlamış oldum. 36'dan 40 bedene kadar uygun. Şu yaka kısmının açıklığı tam 57 santim tuttu. Kızımın baş çevresi için ideal bir ölçüydü. Siz de mutlaka buranın ölçüsünü ona göre ayarlayın. En az bir 55 santim olmalı ki baştan rahat geçebilmesi adına. Diğer kısımları da 40 bedene kadar uygun demiştim. Gayet de üstünde güzel, istediği gibi içine sinen bir bluz oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Hoşuna gittiyse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.